Assos Antik Kenti. Doğayla tarihin iç içe geçtiği, insanı büyüleyen bir yer Assos'tayız. Yolculuğumuza Kilitbayır'dan Çanakkale'ye feribotla karşıya geçerek başlıyoruz. Assos, Çanakkale'ye 92, Ayvacık'a ise 18 kilometre uzaklıktadır. Eskiden Troas bölgesine bağlı olarak Assos olarak adı geçen bölgeye bugün Behramkale denmektedir. Assos, Ayvacık'ın ilçesi Behramkale köyü sınırlarında bulunan antik bir liman kentidir. Aynı zamanda bir öğretim merkezi olarak bilinen Assos'ta ilk çağın ünlü filozofu Aristoteles bir felsefe okulu kurmuş, zooloji, biyoloji ve botanik konularında da önemli araştırmalar yapmıştır. Ziyaretçilerini farklı bir zaman dilimine götüren bir köydür. 4000 yıllık antik kente en yakın yerleşim yeri olan ve tarihi evlerden oluşan köy, yamaçta kurulmuş olup kıvrım kıvrım patikaları ve orta çağı andıran dar sokakları ile insanda ayrı bir merak ve heyecan uyandırıyor. Antik kentin surları içinde yer alan Behramkale, yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Yöreye özgü kızıl andezit taşından yapılmış taş evlerin çoğu otel, pansiyon ya da restorana dönüşmüş. Antik kenti gezmeye başlamak için köyün içinden yukarıya tepeye çıkmak gerekiyor. Behramkale söz konusu olduğunda ilk bilgileri Strabon M.Ö. 64'te vermektedir. Ünlü tarihçi Behramkale'yi coğrafyasında doğal ve yapay olarak iyi tahkim edilmiş ve deniz tarafındaki limandan çok dik ve uzun bir yolla ulaşılabilen bir yer olarak tanımlar. Ayrıca ünlü tarihçi limanın büyük bir menderekte kurulduğunu ifade eder. Behramkale'nin tarih boyunca hemen karşısında 6 bir mesafede bulunan Midilli Adası ya da Yunanların dediği gibi Lesbos, çevresiyle deniz ticaretine dayalı ekonomik ve kültürel ilişkisinden kaynaklanan işlek bir liman olduğu bilinir. Bu liman Çanakkale Boğazı'ndan çıkarak Edremit veya Bergama'ya giden gemicilerin ihtiyaçlarını giderebilecekleri, yanı sıra fırtınalı havalarda sığınabilecekleri güvenli bir yerdir. Bu konumu Behramkale'ye deniz yolunu kontrol edebilme imkanı vermiş ve böylelikle şehir çok sayıda ziyaretçisinin gümrük vergileriyle zenginleşmiştir. Behramkale Limanı'nın 19. yüzyıla kadar boya endüstrisinde yararlanılan meşe palamudunun sevkiyatında kullanıldığı, bugün kıyıdaki otel binalarında palamutların saklandığı depolar olduğu bilinir. Bu bilgiler günümüzde daha çok turistik yanıyla öne çıkan bu küçük yerleşimin Osmanlı döneminde deniz ticareti bakımından önemini gösterir. Doğu ve batı olmak üzere iki girişi olan antik kent, eski bir volkan konisi üzerinde kurulmuş olup güneye doğru uzanan teraslar üzerindeki yapı topluluklarından oluşur. Kentin etrafını çeviren 4 kilometrelik surların önemli bir bölümü bugün hala ayaktadır. Athena Tapınağı. Deniz seviyesinden 236 metre yukarıda Akropol tepesinde yer alan Athena Tapınağı, M.Ö. 530 yılında arkaik çağda inşa edilmiş, ende 6, boyda 13 olmak üzere Anadolu'nun en eski dor sütunlu tapınaklarından biridir. Denize yönelik muhteşem manzarasının yanında bu tapınak, mimari anlamda hem Dor hem Yunan Anadolu özelliklerinin yansıtması bakımından Ege'nin iki yakasını kültürel bir sentezini oluşturur. Akropol'deki bu tarihi kalıntılar arasında Athena Tapınağı, Edremit Körfezi'nin gün batımında büründüğü muhteşem manzaranın da izlenebileceği en uygun mekandır. 2 basamaklı podyumun günümüzde ulaştığı tapınak çevresinde yapılan kazılarda bulunan Helenistik dönem çakıl mozaik döşemeleriyle sunak daha sonra kaybolmuş. Tapınağın kabartmalarından önemli bir kısmı 1838'de Paris Louvre Müzesi, 1881'de Boston Müzesi ve bize kalanlar da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Dorik başlıklar, sütun kaideleri ve diğer mimari kanıtlar ise tapınak çevresinde yer almaktadır. Son yıllarda tapınağın küçük bir modeli de alan içerisinde sergilenerek tapınak hakkındaki ziyaretçilere fikir vermektedir.
Buradan doğru denize doğru inildikçe agora, gimnazyum ve tiyatro ve bulerion ve nekropol sıralanmaktadır. Antik kentte tragedya ve komedya gibi oyunların oynandığı 5000 seyirci kapasiteli tiyatronun büyük bölümü korunmuş durumdadır. Akropol'ün hemen kuzey köşesinde Osmanlı Sultanı 1. Murat'ın 14. yüzyılda yaptırdığı tek kubbeli cami bulunmaktadır. Antik kentte ilk kazı kafilesi 1881-1883 yılları arasında Amerika'dan gelmiş. Bu dönemde Athena Tapınağı'nda bulunan heykeller ve bazı filizler Amerikalı arkeoloji ekibiyle birlikte gitmiştir. Ardından kazılar 80'lere kadar durmuş, 1981'de ilk olarak nekropol bölümü ortaya çıkarılmıştır. 1981 yılından sonra antik kentten çıkarılan eserler Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nde görülebilmektedir. Tiyatro. Assos'ta gerçekleştirilen festival ve etkinliklerin birçoğunun düzenlendiği tiyatro, Grek tiyatro planına göre at nalı biçiminde kurulmuştur. Milattan sonra 2. yüzyılda Athena Tapınağı'nın güney yamacına inşa edilen Assos Tiyatrosu, antik dönemde tragedya ve komedya gibi oyunların oynandığı 5000 seyirci kapasiteli harika manzaralı bir tiyatrodur. Aynı dönemde tiyatronun arka sıraları kentteki meslek faaliyetlerine göre taş ustaları, dericiler ve demirciler için ayrılmıştır. Tiyatronun büyük bölümü depremlere ve insan tahribatına rağmen korunmuş durumdadır. Günümüzde restorasyon çalışmalarıyla daha da ayağa kaldırılan tiyatro son olarak Roma döneminde yenilenmiştir. Roma döneminde birinci oturma sırasının kesilerek önüne bir sıra korkuluk levhası eklenmiş olması tiyatronun bir süre gladyatör dövüşlerine de sahne olduğunu göstermektedir. Assos Hüdavendigar Camii. Osmanlı Sultanı 1. Murat Hüdavendigar tarafından 14. yüzyılda yaptırılan ve Osmanlı'nın kendine özgü eserlerinden biri olan Hüdavendigar Camii, Assos kenti sınırları içerisinde yer almaktadır. Akropol'ün kuzeyindeki yüksek bir kaya kütlesinin tepesine yerleştirilen yapının inşa tarihi, kitabesi yerinde bulunmadığı için belli değildir. Surların içerisine inşa edilen Hüdavendigar Camii tek kubbeli, kare planlı, alçı mihraplı ve minaresiz olarak inşa edilmiş olması gibi özellikleriyle tipik bir erken Osmanlı camisi olarak 1365 yılından sonraya ait önemli bir örnektir. Behramkale köyünün tepesinde yer alan caminin eşsiz bir özelliği ise duvarlarındaki kadırga resimleri bulunuyor olmasıdır. Bu özellik Osmanlı cami mimarisinde eşine az rastlanır bir örnek olarak dikkati çekmektedir. Caminin duvarlarında zamanın Osmanlı denizcileri tarafından kök boyası ile yapılmış gemi resimleri görülmekte ve bu durum Behramkale'nin eski bir limanın yanında bulunması ile açıklanmaktadır. Gemiler tek direkli Latin yelkenli tipidir. 13 ve 14. yüzyıllarda Akdeniz'de Venedik, Cenova, Bizanslar tarafından sıklıkla kullanıldığını bildiğimiz bu ticaret gemilerinin yelkenleri üçgen biçimlidir. Bu resimlerin bölgede yaşayan ve denizcilikle uğraşan tersane çalışanı ya da bölgede bulunan Osmanlı denizcileri tarafından yaşadıkları olaylardan esinlenerek ayrıntılı bir biçimde yapıldığı görülmektedir. Hüdavendigar Camii'nin giriş kapısının da ilginç bir özelliği vardır.
Bu kapı kendisinden daha eski olan Cornelius Kilisesi'nin kapısıdır. Cornelius Kilisesi'nin onarılmasını emreden Kral Skamandros'un yazdığı yazılar hala Hüdavendigar Camii'nin kapısında yer almaktadır.